Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Sizlere bu videoda coinlerin projelerini nasıl çalıştıklarını anlatacağız. Öncelikle Bitcoin. 2008 krizi sonrası Satoshi Nakamoto adlı kişi ya da kişiler uçtan uca elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin'e dair teknik yazılarını yayınladılar. Böylece Bitcoin merkezsizleştirilmiş, üçüncül müdahalelere karşı korumalı kripto para birimi olarak ortaya çıktı. 2009 yılında da halka açık ağ olarak kullanıma girdi. Sonrasında Bitcoin ilk başarılı kripto para olarak birinci nesil blockchain olarak adlandırıldı. Hemen Bitcoin'in avantajlarından bahsedelim. Bitcoin kullanımının çeşitli risklerinin yanı sıra pek çok avantajı da var. Enflasyon ve çökme riskinin düşük olması, basit, güvenilir ve iz sürülemez olması en temel avantajlarındandır. Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, daha ucuz ve daha hızlı olması Bitcoin'in sağladığı önemli bir avantajdır. Ve Ethereum. Ethereum ilk olarak Kuzey Amerika Bitcoin konferansında Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir sistemdir. Genel olarak Ethereum bir altcoin statüsünde görülse de Ethereum esasında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını amaçlayan yenilikçi bir sistemdir. Bu merkezsiz sisteme dahil olacak yazılımların üretilebilmesi için Ethereum, Ether kripto para birimini bir yönüyle bir yakıt olarak kullanılmasını amaçlar. Ethereum nasıl üretilir? Ethereum üretimi Bitcoin üretimiyle aynı yöntem gibi görünse de bazı küçük farklılıklardan dolayı Ethereum üretimi bazı avantajlar sağlamaktadır. Ethereum üretimi için öncelikle bir Ethereum cüzdanı oluşturmanız gerekmektedir. Gerekli programları yükledikten sonra üretime başlayabilirsiniz. Bireysel olarak üretebileceğiniz gibi bir havuza dahil olarak da üretim yapabilirsiniz. Havuza dahil olmak üretiminizi arttıracaktır. Ethereum üretimi için yüksek işlemcili cihazlara ihtiyacınız yoktur. Üretim ekran kartı üzerinden yapılmaktadır. Ve başka bir coin, Litecoin. Litecoin 2011 yılında eski bir Google çalışanı Charlie Lee tarafından geliştirildi. Temelde Bitcoin ile aynı çalışma prensibine sahip olsa da aralarında bazı farklılıklar bulunuyor. Bitcoin sisteminde bulunan bazı hataların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış ve bu alanda çok başarılı olmuş bir coin'dir. Ve şu sıralar en çok artış gösteren Ripple. Yakın zamanda bir davası vardı ve davayı kazandıktan sonra Ripple %47 oranında büyüdü. Ripple 2012 yılında ortaya çıkmış bir ödeme ağı sistemi RippleNet ve kripto para değeridir. Ripple diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi olan bir kripto para birimidir. Blockchain sistemi üzerinde işlem görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetilmektedir. Ripple ile amaç büyük miktarlardaki varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde blockchain sistemi üzerinden yapılmasıdır. Ripple şirketinin CEO'luğunu Galen House yürütmektedir ve dünyanın birçok yerinde ofisleri bulunmaktadır. Ripple şu anda kripto para değerleri arasında Bitcoin ve Ethereum'dan sonra üçüncü en çok piyasa değeri olan kripto paradır. Ve başka bir altcoin Matic. Matic Network, temel blockchain ağı katmanını güncellemek yerine ikinci katman bir ölçeklemeyi amaçlamaktadır. Matic Network'ün esas amaçlarından biri ağ üzerindeki etkileşimde bulunan işlemler arasındaki karmaşıklığı azaltmak. Matic Network ilk çıkışında projenin amaçlarından biri olarak kullanıcılar merkeziyetsiz finans uygulamaları ve ekosistemler arasında etkileşimi kolaylaştırmayı sunmuştur. Matic Network bu işlem için Plasma çerçevesinde özelleştirilmiş bir versiyonda merkeziyetsiz bir platform olarak tasarlandı. Ve LTO Network. Nedir LTO Network, Eylül 2018'de yayımlandı. İlk çıkışta adı Legal Things One Networks olarak belirlendi. Daha sonra LTO Network olarak kısaltıldı. LTO Network, basit yasal işlemlerin blockchain üzerinde yapılabilmesine imkan sağlamak için üretildi. Hala kağıt üzerinde yapılmakta olan yasal ve ticari işlemler birçok yönüyle özellikle de dijital çağda bir yük olmaktadır. Hukuk alanında yasal işlemlerin oluşturduğu iş ve kağıt yükünü ortadan kaldırarak bu işlemlerin dijital dünyaya aktarılmasını sağlar.
ve Dogecoin. Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıktı. Günümüzde yatırım ve işlem amaçlı kripto paraların daha fazla tercih edilmesi sebebiyle Dogecoin ve türevleri dijital paralar gündeminde yer tutmaktadır. Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin, Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretildi. Ocak 2014 tarihine gelindiğinde bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmi ile Bitcoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bıraktı. Yaşanan bu yükseliş devam etmiş. 7 Ocak 2018 tarihinde 0.017 cent dolar zirvesine erişti. Uniswap. Uniswap merkeziyetsiz bir değişim sistemidir. DeFi projeleri arasında bilinen merkeziyetsiz borsa yapılarından biridir. Uniswap sisteminde bulunan havuzlarda tokenların alışverişlere imkan sağlayan akıllı sözleşmeler kullanmaktadır. Bu havuzlarda herhangi bir ERC20 uyumlu bir token ile değişim yapılmaktadır. Tron. Justin Sun tarafından piyasaya çıkarılmıştır ve CEO görevini halen kendisi yapmaktadır. Singapur çıkışlı Tron, merkeziyetsiz bir yapıya sahip kripto para birimidir. Tron, eğlence sektörünü hedefleyen bir kripto para sistemidir. Tron üzerinden üretilen içeriklerin insanlara özgürce sunulması amaçlanıyor. Tron bu hedefine ulaşırsa tüm dünyada içerik üreticileri Tron üzerinden içeriğini paylaşabilecek ve saklayabilecek. Hatta üretebilecek. AVAX. 2000 yılının Eylül ayından bu yana kullanılan AVAX, Avalabs tarafından geliştirildi. AVAX nedir diye baktığınızda bunun ölçeklenebilen ve güvenlikli bir ağ olduğunu görebilirsiniz. AVAX sembolü ile gösterilen bu coin, izin gerektiren ve gerektirmeyen blok zincirlerin tek bir ağ üzerinden çalışabilmesini mümkün hale getirir. Buna göre ihtiyaç duyulan çözümlerin alt ağlarda geliştirilebilmesi mümkündür. Klasik bir blok zinciri ile AVAX arasındaki fark burada tek bir zincir üzerinden hareket edilmemesidir. Ve son olarak Cardano yani ADA. Cardano kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Bu kripto para, paranın geleceğini temsil eder ve kriptografi ile güvenli olması garanti edilen hızlı doğrudan transferleri mümkün kılar. Cardano yalnızca bir kripto para birimi değildir. Her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur. Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak çatallanmalarla yükseltme yapabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir. Adayı yönetecek olan temel katmanların tamamlanmasının ardından akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticari ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır. Cardano, herhangi bir merkezi olmayan fakat bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dApps yani kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem hizmetlerini de yürütecektir. Sizlere bu videoda en çok kullanılan coinlerden bahsettik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Video içeriğini beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.